Herkese yeniden merhaba. Hey Teacher'a hoş geldiniz. Ben Hilal. Bugün yine bir saç videosuyla karşınızdayım. Bu sefer saç boyama videosu değil. Bu sefer bu dalgalı saçı nasıl yapıyorum onu göstereceğim. Birlikte yapacağız. Püf noktalarını da söyleyeceğim arkadaşlar. Eğer bu videoyu izlemek istiyorsanız yayında kalın. Saç boyama videolarını izlemek istiyorsanız birinin linkini yukarıya bırakıyorum. Lütfen şimdiden kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet, öncelikle saçımı yeni yıkadım. Saçımı yıkadıktan sonra ıslak saça bu Kerastas'ın saç kremini uyguladım. Bunu uyguladıktan sonra yıkamanız gerekmiyor. Bu ne için bu krem? Fönlemek istiyorsanız saçınızı veya ısı uygulayacaksanız, yani düzleştirecekseniz veya maşa yapacaksanız bunu öneririm. Bayağı güzel bir saç kremi. Kırılmasını önlüyor, saçların kurumasını önlüyor. Evet, bunu uyguladım. Sonra saçımı kuruttum ama fön çekmedim. Maşa yapmadan önce saçıma şimdi bu fön makinesiyle, Revlon'un fön makinesiyle fön çekeceğim. Ama öyle çok incelemeyeceğim, yani hızlı hızlı ki dalgalar daha güzel dursun diye. Saç videosu çekmek bayağı değişik bir şey ya. Daha önce hep böyle analiz videoları çekiyordum. Saçımı bu arada yeni kestirdim. Aslında kat kestirecektim ama tabii uçları da bayağı bir kuruydu. Saçımı çok fazla boyadığım ve boyattığım için uçlarından da şu kadar filan gitti yani. Evet, önce bir saçımı tarıyorum. Taradıktan sonra aslında ben o kremi uyguladım ama şu an çok tersi. Yani aynam bu tarafta ama ışık ters, o yüzden burada çekiyorum. Yani kameraya bakarak çekmeye çalışacağım. Burada küçük bir aynam var. Ama faydası olur mu bilmiyorum. Şöyle uzaktan L'Oreal'in Hot and Curl. Yine ısı koruyucu. Spreyini de sıkacağım. Bilmiyorum yani, aslında bu Kerastas'ın saç kremi çok iyi ama yine de hani kırılmasından korkuyorum. Zaten ben saçıma çok fazla maşa yaptığım için dalgalı saç seviyorum. Yine de yani korusun istiyorum. Çok fazla sıkmayacağım çünkü böyle yapışık gibi oluyor. Değişik oluyor. Yani bu sprey o kadar da hani wow bir sprey değil. Sizin bildiğiniz güzel bir sprey varsa, ısı koruyucu, yorumların altına yazabilirsiniz. Şöyle çok hafiften, zaten o kremi uyguladığım için çok az bir şey sıkıyorum uçlarına. Yeter herhalde. Nereye koyacağımı da bile. Şimdi bunu nasıl kullanıyoruz? Fön çekmek istiyorsanız, eğer böyle biraz dalgalı bir fön çekmek istiyorsanız, isterseniz eğer bunun için de video çekebilirim. Şöyle mesela içe doğru fön çekebilirsiniz. Ama eğer düz olmasını istiyorsanız saçlarınızın hem dışa sonra tekrar içe doğru fön çekiyorsunuz. Ben şimdi hani biraz böyle saça nasıl desem, ben şimdi dediğim gibi çok fazla incelemeyeceğim. Hani maksat sonradan maşa yani dalgalar güzel olsun diye bir fön. Evet. Yine de galiba ayıracağım ya. Kameraya bakarak ne kadar zormuş. Şimdi saçlarım biraz daha böyle yumuşak gibi oldu. Yani nasıl denir bilmiyorum. Ama böyle dalgalar daha güzel olacak. Benim kullandığım saç maşası Remington'ın. Gayet de memnunum. Gördüğünüz gibi böyle biraz üstünde siyah noktalar var. Çünkü yıllardır kullanıyorum ve hiçbir şey olmadı. Çok da uygun bir fiyata almıştım MediaMarkt'tan. Şu an ısınıyor. 210'a falan açtım. Yani 200 aslında yeterdi ama neyse.
Şimdi ısınmasını beklerken biz saçımızı ayıralım. Saçımızı nasıl ayırıyoruz? Çok fazla uzun sürmemesi için, tabii ne kadar çok fazla ayırırsanız o kadar iyi olur aslında. Ama çok uzun sürmesini de istemeyiz. O yüzden aşırı ayırmayacağım yani çok. Şimdi bir bakayım aynadan. Genelde ben şöyle yapıyorum. Şöyle bir topluyorum. Şu şekilde. Sonra şu alttaki saçlar kalıyor. Bu saçları tekrar ayıracağım tabii ki de. Saçlarım bu arada şu an çok yumuşak yani. Şimdi tekrar mesela bunu 3 parçaya ayırıyorum bakın. Şöyle 3 parçaya. Bunu da mesela böyle yaptığımızda az sonra daha kolay olur. Sonra şöyle bir tokamız var. Bununla tutturuyoruz gerisini. Yani çok fazla ince saç almadım. Çünkü zaten kalın bir saç maşası. İnce saç maşası kullandığımızda daha az saç alırız. Böyle kalınlarda biraz daha çok saç alabiliriz bence. Ben bu arada maşayı yaptıktan sonra, dalgaları yaptıktan sonra o dalgaları böyle bir tel tokayla tutturuyorum. Ve hemen açmıyorum. Yani aslında hemen de açabilirim. Hani hepsini yaptıktan sonra da açabilirim ama biraz bekletiyorum. Beklettikten sonra daha güzel oluyor. Yani daha böyle farklı oluyor. Direkt açtığımda bozulabiliyor hemen. Deneyelim hemen. Isınmıştır zaten. Aslında hızlı ısınıyor ama ben niye bekliyorum bilmiyorum. Şimdi biraz zorlanacağım. Bir tarafımı yapmayayım. Aynaya bakarak yapmaya çalışacağım. İçe doğru yapıyorum. Şimdi şöyle bir şey var. İçe ve dışa doğru yaptığınızda daha da volümlü durabilir. Ben genelde içe doğru. Pardon, içe doğru mu oluyor bu? Evet, içe doğru oluyor. İçe doğru yapıyorum. Şu anda da öyle mi yapsam yoksa içe doğru dışa doğru mu yapsam volümlü olsun diye. Hani böyle de volümlü oluyor ya. Her zamanki gibi yapayım işte. Genelde ben saçımı yıkadıktan sonra yapıyorum bu işlemi. Şöyle kaç saniye bekliyorum hiç bilmiyorum. Biraz bekliyorum. Biraz dokunma, evet bayağı bir ısınmış. Hatta yanıyor saçım. Sonra şöyle saçımı tutup bunu böyle tel tokayla tutturuyorum. Saçı açmadan. Evet, bu şekilde. Zaten 3 parça bir şey var. Şu an video çekmesem çok daha hızlı olurdu. Yani öyle uzun sürmüyor sandığınız gibi. Yine de tarayayım. Şey söyleyeyim mi? 210'a açtım ama o kadar sıcak ki yanıyor şu an. Galiba 200'e indireceğim. Bu arada saç videomu izlemediyseniz eğer saç boyama videoları çektim. Galiba seviyorsunuz saç videolarını. O yüzden de zaten bu maşayı ben bu dalgaları yaptığım için sık sık neden çekmeyeyim dedim. Onları da izleyebilirsiniz. Linki yukarıya bırakıyorum. Saçımı daha yeni boyadım sayılır. 2 kere boyadım. Peş peşe arada bir ay falan vardı. Çünkü saçımı boyadıkça rengi açılıyordu. Daha önce röfle yaptırdığım için. Ben niye böyle bir şey yaptım ya? Kapağı kapattım. Bir elimle açamıyorum. Bunun sonunda çok komik görüneceğim. Tel tokalarımı şöyle bir kutunun içine koydum. Hacivat'la Karagöz.
Yine kapattım. Tamam neyse, biraz hızlı olacağım şimdi. Üstleri yaparken daha az saç alabilirsiniz. Çünkü üstleri zaten gözüküyor. Yani altları pek gözükmüyor aslında. Bu arada bu videoyu bir kuaför izliyorsa önerilerde bulunabilir. Tabii kuaför değilseniz de bulunabilirsiniz. Hani daha volümlü nasıl olur? Biliyorum, içe dışa doğru yaparak. Bir içe bir dışa doğru. Ama belki başka bir öneriniz de vardır. Şimdi bu kısım aslında en önemli kısım. Çoğu kişi volümlü olması için bu kısmı şu şekilde sarıyor. Ben aslında ayırıp şöyle normal ayırıp, çünkü ben sağa sola böyle saçımı çok sağa sola yaptığım için yine volümlü oluyor. O yüzden düşünüyorum şu an nasıl yapsam bu sefer. Neyse tamam, ben de bu şekilde yapayım. Bakalım nasıl oluyor. Hem denemiş olurum. Şu an yine eskisi gibi yapasım var ama yapmayacağım. Şöyle ayıracağım gerçekten de. Çok az bekletiyorum, farkındaysanız zaten sıcak olduğu için, bir de zaten sardığım için hani aşırı uzun bir süre beklemeniz gerekmiyor. Burayı da şöyle dimdik tutmaya çalışacağım. Son bir toka. Evet. Değil. Böyle görünüyor. Şurası açılmış ama önemli değil. Şimdi ben biraz bekleyeceğim. Çok aceleniz varsa hemen bile açabilirsiniz. Hani yine de güzel oluyor yani. Ama ne kadar beklerseniz o kadar iyi aslında. Çünkü zamanla zaten bu dalgalar kendiliğinden de açılıyor gün içerisinde. Şimdi bekliyoruz ve beklerken püf noktalarına tekrar değinelim. Ne demiştik?
Altlardan biraz daha kalın bir saç alabilirsiniz. Çünkü altları zaten o kadar da belli olmuyor. Daha çok üst kısmı belli oluyor. Üstleri volümlü olsun diye şu şekilde yaptık. Şöyle yani. Diğerlerine içe doğru. Eğer daha da volümlü olsun istiyorsanız bir içe bir dışa doğru yapabilirsiniz. Bu hareketlerde neyse. Onun dışında ısı koruyucu kullanmayı sakın unutmayın. Çünkü hani çok fazla, çok sık yaptığınız zaman benim gibi saçınız yani yanabilir veya işte kırılabilir. Evet. Yaptıkça zaten çok pratik aslında. Çok daha hızlı oluyorsunuz. Ben şu an video çektiğim için bayağı bir yavaş ama normalde hani 5-10 dakikaya yapıyorum hızlı hızlı. Zaten çok fazla bekletmiyorum dediğim gibi. Böyle sardığım için bekletmesem bile yine de oluyor. Bakayım biraz. Yani açabilirim şu anda. Açtıktan sonra aslında saçıma çok fazla ürün kullanmayı sevmiyorum. Özellikle de yeni yıkadıysam saçımı. Çünkü çok hızlı yağlanıyor. Kullandığım şu Ritzy, bunun Türkçesi neydi ya? Argan yağı var. Hint yağı var içinde. Markası ne bunun? Organicare. Böyle bir marka. İçinde hem Hint yağı var hem de argan yağı var. Sonrasında isterseniz eğer böyle parfüm gibi bir şey seviyorsanız saçınızda güzel koksun istiyorsanız ben bunu kullanıyorum. Bunun markası neydi ki? Unique Eau de Parfum Sunny, bilmiyorum ne. Bu saç parfümü. İsterseniz videonun altına yazarım. Güzel kokuyor. En son bunu sıkacağım. Haydi şimdi açalım artık. Yetti. Çok konuştum ya bu videoda galiba. Saçımızı teker teker açıyoruz. Aşağıdan başlayacağım. İlk buradan başladığımız için buradan açmaya başlayacağım. Ve açtıktan sonra saçımı hiç ellemeyeceğim. Sonrasında biraz böyle şekil vermeye çalışacağız. Şöyle bırakıyorum. Ne kadar kısaldı. Böyle göstereyim size önce açmadan elimle. Şu anda şu şekilde. Şimdi bu dalgaları biraz açacağız. Böyle gezemeyiz yani. Aşırı dramatik durdu. Önce bir ayırmaya çalışayım yukarıdan. Şimdi şöyle hafiften açacağım ben. Bazıları tarakla da açıyor. İnce tarağımız varsa ama zaten dediğim gibi gün içerisinde kendisi de açılıyor biraz. O yüzden çok fazla şöyle volümünü bozmadan biraz böyle bir volümü kalsın diye çok fazla ellemeyeceğim. Şöyle hafiften açıyoruz. İşte böyle son olarak saçıma dediğim gibi bunu uygulayacağım, bu yağı. Hayır, sıçradı. Çok az elime alıyorum. Sonra şöyle dalgaları bozmadan uçlarına uyguluyorum sadece. Hani üstlerine de böyle çok hafif. Saçımda kat olduğu için birazcık üstlerine de. Bu şekilde uyguluyorum. Sonrasında en son parfümü sıkacağım. Maalesef kokusunu alamıyorsunuz ama güzel kokuyor. Bunu da uzaktan, ay çok sıktım galiba. Parfümümüzü de sıktık.
Sonuç böyle arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Lütfen videoyu beğendiyseniz like bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Eğer farklı bir video istiyorsanız saç videosu olabilir. Veya işte biliyorsunuz kitap analizleri yapıyorum. Kitap analizi olabilir. Lütfen videonun altına yorum bırakın. Lütfen videonun altına yorum bırakın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.